1950'de üretimi başlayan Mercedes S serisi 70 yıldır lüks, konfor ve güvenlik konusunda simge olmaya devam ediyor. Otomotiv sektörüne yeni teknolojiler kazandıran, konforu, yüksek performansı ve prestiji ile otomobil dünyasının zirvesinde yer alan S serisi, lüks segmentin öncüsü olmayı nasıl başardı? Mercedes S serisinin 70 yıllık hikayesi başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mercedes-Benz bombalanan fabrikasını yeniden inşa eder ve 1947 yılında tekrar otomobil üretimine başlar. Savaş öncesine ait model olan Mercedes 170 ve üretim bandından çıkmaya başlar ve 2 yıl içinde 10.000 adet 170 ve üretilir. Şirket 1949 yılında pazara orta sınıf lüks model olan Mercedes 170 S'i çıkarır. 52 beygir güce sahip aracın 4 kapılı sedan ve 2 kapılı kabriyole versiyonları üretilir. Mercedes-Benz üretim kapasitesini arttırmaya devam eder ve 3 yıl içinde 31.000'den fazla 170 S satışı yapılır. Şirket modellerde S harfini Six Cylinder yani 6 silindirli motoru simgelemek için kullanır. Ekonomik olarak toparlanmaya çalışan Almanya'da benzin fiyatları yüksekti. Bu nedenle Mercedes 170 S satışlarının %80'i dizel modellerdi. Şirket 170 S serisinin üretimine 1955 yılında son verir ve 6 yıl içinde 70.000'den fazla araç üretim bandından çıkar. Savaş sonrası ekonomik olarak toparlanmayı başaran şirket görkemli dönüşünü Mercedes-Benz 300 modeliyle yapar. Şirket aracı 1951 yılında Frankfurt Motor Fuarı'nda tanıtır. 115 beygirlik lüks model döneminde Almanya'nın en büyük ve en hızlı otomobili olur. Birçok yenilik barındıran otomobil zamanın ötesinde teknolojilere sahipti. Ön ve arka bağımsız süspansiyon, ağırlık altında aracın yüksekliğini ayarlayan vurulma çubuğu, elektrikli yağlama sistemi ve opsiyonel klimaya sahip model, döneminin en lüks araçlarından olan Rolls-Royce Silver Cloud ve Bentley S1 ile aynı donanımlara ve fiyata sahipken, performans olarak çok daha üstündü. Lüks model devlet adamları ve iş adamlarının ilk tercihi olur. Ayrıca Almanya'nın ilk şansölyesi Konrad Adenauer'in de vazgeçilmezi olur. Mercedes modelleri savaş öncesi olduğu gibi statü göstergesi olmaya devam eder. Modelin 150 beygirlik sportif 2 kapılı kupe versiyonu Mercedes-Benz 300 S adıyla satışa çıkarılır. Araç 175 km/saatlik maksimum hızla dönemin Porsche modellerinden daha hızlıydı. Savaş öncesi ürettiği yarış otomobilleriyle yarışları domine eden Mercedes-Benz, savaş sonrası da kaldığı yerden devam eder. 1952'de Mercedes-Benz 300 SL yarışlar için üretilir. 175 beygirlik, maksimum hızı 257 km/saat olan araç, Aston Martin, Ferrari ve Jaguar'ın da katıldığı Fransa, Almanya ve İtalya yarışlarını kazanır. Model zamanının en hızlı arabası olur. Şirket özellikle Amerikan pazarı için Mercedes 300 SL'in kişisel spor otomobil versiyonunu üretmenin uygun olduğuna karar verir. Araç ilginç bir kapı tasarımıyla ortaya çıkmıştı. Aslında bu martı kanat tasarımı estetik görünüm için değil zorunluluktan kullanılır. Aracı hafifletmek için alüminyum alaşımlı şase kullanılır ve şaseyi yeterince güçlü yapmak için verilen şekil standart yana açılan kapıların kullanılmasını imkansızlaştırır. Mercedes de ilk defa 1936 yılında Bugatti'nin Type 64 modelinde kullandığı yukarı açılan kapıları tercih eder. Zorunluluktan ortaya çıksa da araca zamanın ötesinde bir tasarım özelliği kazandırır. 3 yıl içinde 1400 adet üretilen modelin %80'i Amerika'ya ihraç edilir. Şirket 1956 yılında tamamen yeni modern bir tasarıma sahip Mercedes 220 S modelini üretim bandından çıkarır. Araç Mercedes-Benz'in ponton yani duba tasarımını kullandığı ilk model olur. Bu gövde tasarımı rüzgar direncini ve sesini en düşük seviyede tutarken daha büyük iç mekan imkanı sağlar. Model halk arasında Grosser Ponton yani büyük duba adıyla anılmaya başlanır. Şirket aynı fiyata daha fazla değer sloganı altında modellerde birçok teknolojik yenilik kullanmaya başlar. Araçta Mercedes W196 formül arabası için geliştirilen süspansiyon kullanılır. Bu süspansiyon bozuk yollarda bile yüksek güvenlik ve konfor sağlar. 4 vitesli manuel şanzımanın yanında hidrolik otomatik vites seçeneği de sunulur. Kampana frenlerde ise turbo soğutma kullanılır.
Ayrıca model sürücü ve yolcular için ayrı ısıtıcılara da sahipti. İki kapılı kupe versiyonunda üretilen Mercedes 220S serisi lüks sınıfta en çok tercih edilen otomobillerden biri olur ve 5 yıl içinde 99.000 adet satış yapar. Şirket, lüks 220 serisinin yanında orta sınıfa hitap eden Mercedes-Benz 190 serisini de aynı dönemde üretir. 220'ye göre biraz daha kısa 4 silindirli motora sahip 55 beygirlik model, orta sınıf lüks pazarında büyük başarı sağlar ve 7 yıl içinde 452.000 adet satış yapar. 1959 yılında ilk nesil Mercedes 220S'in üretimi durdurulur ve yerini ikinci nesile bırakır. Aracın arka kısmında o dönemde Amerikan tasarımının etkisi olan yüzgeç tasarımı kullanılır. Bu tasarım Avrupa ve Amerikan pazarına hitap etmek için tercih edilir. Şirket bu defa konforun yanında güvenliğe de büyük önem verir. Modelde Mercedes çalışanı Bela Baregnini'nin daha önceden patentini aldığı güvenlik kafesi ile darbe emici ön ve arka tampon kullanılır. Ayrıca yastıklı direksiyon simidi de kullanılırken iç dizaynda da yumuşak malzemeler tercih edilir. Bu sayede araç patente alınmış güvenli gövdeye sahip dünyadaki ilk otomobil olur. Şirket, otomobillerin güvenliğini artırmak için Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırım yapmaya devam eder. Bela Baregni henüz 1930'larda otomobillerin güvenliğini artırmak üzere ciddi çalışmalar yapmış ve onlarca patent almıştı. Pasif güvenliğinin babası olarak kabul edilen Bela'nın Mercedes-Benz'de çalışması, Mercedes modellerinin güvenliğinin artırılmasında çok büyük katkı yapar. 1959 yılında Frankfurt Motor Fuarı'nda tanıtılan yeni nesil 220S'in üretimi başlar. 2.2 litre 6 silindirli 95 beygirlik aracın maksimum hızı 160 km/saat olur. Yeni serinin kupe versiyonu da üretim bandından çıkar. Sedan Mercedes 220S 18.500 mark satış fiyatına sahipken kupe versiyonu 32.500 mark fiyatıyla satışa çıkarılır. Şirket 2 yıl sonra daha lüks model olan Mercedes 300 SE'yi üretmeye başlar. Araç dış ve iç dizayn olarak çok daha gösterişliydi. 3 litre motora sahip 160 beygirlik modelde otomatik vites, hidrolik direksiyon, disk fren ve ilk defa havalı süspansiyon kullanılmasıyla sportif bir sürüş ve yüksek konfor sağlar. Mercedes'in en lüks modeli olan otomobil 5 yıl içinde 5200 adet satış yapar. 1963 yılında Daimler-Benz yeni bir spor otomobil serisi üretmeye başlar. Mercedes-Benz 230 SL Cenova Motor Fuarı'nda tanıtılır. Dönemin en göz alıcı spor otomobillerinden biri olan modelde diğer Mercedes modellerinde olduğu gibi güvenlik kafesi ve esnek tamponlar kullanılır. Araç güvenlik kafesinin kullanıldığı dünyanın ilk spor otomobili olur. 1971 yılına kadar üretilen seri 49.000 adet satılırken 19.440 adedi Amerika'ya ihraç edilir. Şirket 1966 yılında tamamen yeni bir S serisi geliştirmek üzere çalışmalara başlar. Tasarım konusunda yeni bir döneme girmek isteyen Daimler-Benz 1969'da yeni modelin tasarımını tamamlar. Ortaya sportif, kaslı, aynı zamanda da zarif görünen Mercedes 280S çıkar. Araç tasarım konusunda şirketi 1970'lere taşır. Model şirketin baş tasarımcılarından Friedrich Geiger'in 1933'te Mercedes-Benz 500K ile başlayan kariyerinin son tasarımı olur. 1972'de modelin üretimi başlar ve resmi olarak S sınıfı olarak adlandırılan ilk model olur. Şirket S harfini Special Class yani özel sınıfı simgelemek için kullanmaya başlar. 2.8 litrelik motorla başlayan seri 280S olarak adlandırılırken 3.5 litrelik versiyon 350S olarak adlandırılır. 4.5 litrelik versiyon Mercedes 450S 225 beygir gücündeydi ve sıfırdan 100'e 6.8 saniyede çıkabiliyordu. Yeni S serisi güvenlik ve teknoloji konusunda da büyük yenilikleri beraberinde getirir. Güvenlik kafesi ve darbe emici tamponlar geliştirilir. Yakıt tankı çarpışma sırasında korunması için arkaya değil arka aksın üzerine yerleştirilir. En büyük yeniliklerden biri ise ABS fren sistemi olur ve araç ABS sisteminin kullanıldığı dünyadaki ilk binek otomobil olur. Mercedes 450S 1975 yılında Avrupa Yılın Otomobili ödülünü kazanır. Amerika'ya da ihraç edilen model dönemin lüks Amerikan araçlarından çok daha pahalıydı.
Cadillac Fleetwood $16.000 satış fiyatına sahipken 450S'in satış fiyatı $40.000'dı. 1980'lere kadar 7.380 adet 450S üretim bandından çıkar ve çoğu Amerika'ya ihraç edilir. 1973'te yaşanılan petrol krizi düşünülürse bu sayı az değildi. İlk resmi nesil S serisinin üretimi 1980 yılında sonlandırılır ve 8 yılda toplamda 473.000 adet satış yapar. 1971 yılında şirket Mercedes 230 SL yerine yeni bir spor otomobil serisini pazara çıkartır. V8 motora sahip 225 beygirlik araç, yüksek performansı, görkemli duruşu, yüksek güvenliği ve teknolojik donanımlarıyla büyük ilgi görür. Şirket özellikle Amerikan pazarına yoğunlaşır. 1980'de 5 litre motora sahip Mercedes 500 SL Avrupa'da satışa çıkarılırken Amerikan pazarında satışa çıkarılmaz. Mercedes tutkunu olan Amerikalılar daha güçlü olan modele sahip olmak için gri borsa adı verilen yöntemle Avrupa'dan araçlarını getirttirirler. Mercedes SL serisi çok başarılı olur ve 1989 yılına kadar üretimi devam eder. Mercedes G sınıfından sonra şirkette en uzun süre üretimde kalan seri olur. 18 yıl boyunca 300.000'den fazla SL serisi üretim bandından çıkar ve çoğu Amerikan pazarında satılır. Mercedes-Benz S serisinin ikinci jenerasyonunu geliştirmek için 6 yıllık bir çalışma yapar. Baş tasarımcı Bruno Sacco yönetiminde aracı 80'li yıllara taşıyacak daha modern ve aerodinamik bir tasarım hedeflenir. 1973'te yaşanılan petrol krizi nedeniyle yakıt tasarrufu da büyük önem taşır. 1979 yılında yeni S serisi Frankfurt Motor Fuarı'nda tanıtılır. Güvenlik konusunda yenilikler devam eder. Geliştirilen güvenlik kafesi ile ilk defa 55 km/saatlik çarpışma testinde güvenlik kafesi zarar görmez. 1981'den itibaren hava yastıkları da kullanılmaya başlanır. Yeni S serisi döneminin en güvenli otomobillerinden biri olur. 1985 yılında makyajlanan serinin üretimi 1992 yılında durdurulur. 13 yılda 818.000 adet Mercedes S serisi üretim bandından çıkar. İkinci nesil 1979 yılında pazara çıkarılsa da Mercedes-Benz 3. neslin çalışmalarına 2 yıl sonra başlamıştı bile. 5 yıl içinde birçok farklı tasarım üzerinde çalışılır. 1986'da bu tasarıma karar verilir. Baş tasarımcı Bruno Sacco tasarımı geliştirirken Jaguar XJ40 ve BMW E32 modellerinden esinlendiğini söyler. BMW 1986 yılında tanıttığı yeni BMW 7 serisinde V12 motoru kullanır ve model savaş sonrası V12 motoru kullanılan ilk Alman binek otomobili olur. Mercedes-Benz yeni S serisi için V8 motoru geliştirmişti. BMW'nin motor hatağından dolayı şirket V12 motoru geliştirmek için yeni modelin tanıtımını 18 ay erteler. Ancak projede beklenmeyen değişiklik ve yeni motor maliyetleri arttırır. Şirket projeye 1 milyar doların üzerinde harcama yapar. Bundan dolayı yeni S serisi önceki S serisine göre %25 daha yüksek fiyatla satışa çıkarılır. 1990 ve 94 yıllarında Mercedes S serisi satışları düşmeye başlar. V12 motorlu 6 litrelik Mercedes 600S 413 beygirlik güçle şimdiye kadar üretilen en güçlü S serisi otomobil olur. Yeni S serisi en yeni teknolojik geliştirmeleri barındırmaya devam eder. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, merkezi kilit sistemi, yan hava yastıkları, ortopedik ve elektrikli ayarlanabilir koltuklar ile konfor en üst seviyeye çıkartılır. Devlet başkanlarının ve üst düzey yöneticilerin tercih ettiği model güç ve statü göstergesi olur. 1994'te bilgisayar kontrolündeki 500 SL ile otonom sürüş testleri yapılır. Araç trafiğe kapalı alanda sürücüsüz bir şekilde 130 km/saat hıza ulaşır. Mercedes-Benz otonom sürüşün de öncüsü olur. Şirket 1994 yılından itibaren modellerde S harfini başa alır. Böylelikle tek harfli kasa tanımı da başlamış olur. 1999'da 3. nesil yerini 4. nesile bırakır ve toplamda 432.000 adet satış yapar. Şirket yine 4. neslin çalışmalarına henüz 1992 yılında başlar. 3 yıl sonra tasarım son halini alır. 1 yıl sonra ilk prototip tamamlanır ve 1998'de ise seri üretim başlar. Araç önceki nesle göre biraz daha kısa olsa da ilk defa Mercedes A sınıfında görülen ön konsol tasarımının sayesinde daha geniş iç mekan sunar.
2.8 litre V6 motordan 6.3 litre V12 motora kadar geniş motor seçeneği sunulur. Yeni seride de Mercedes teknoloji konusunda öncü olmaya devam eder. Modellerde patente alınmış 340 adet yeni özellik kullanılır. Bunlardan bazıları Airmatic ve kaza önleyici sistem olur. Ayrıca anahtarsız çalıştırma, sürücü asistanı gibi yenilikler de kullanılır. Bu seri 1995'te ilk defa Volvo'nun Volvo 850 modelinde kullandığı yan hava yastıklarının kullanıldığı ilk S serisi olur. Şirket S serisinin çok daha yüksek performanslı sportif versiyonlarını da üretir. Mercedes S65 AMG sıfırdan 100'e 4.4 saniyede çıkabiliyordu. S-AMG serisi lüks otomobillerin spor araba gibi kullanılabileceğini ispatlar. 4. neslin üretimi 2005 yılında durdurulur ve 485 bin adet araç satışı yapılır. 2005 yılında 5. nesil S serisinin üretimi başlar. Modeller önceki jenerasyona göre biraz daha büyür. Seri, gece görüş asistanı, aktif park yardımı, geri görüş kamerası, virajın durumuna göre yanları şişen ön koltuklar gibi birçok teknolojik yeniliklere de sahipti. Yeni S serisi BMW 750i, Audi A8'le gibi lüks sınıf pazarındaki rakiplerinden sıyrılmayı başarır. Otomobil otoriteleri tarafından lüks sınıfın öncüsü olarak gösterilen model birçok ödül de kazanır. 2009 yılında S serisinin hibrit versiyonları da üretim bandından çıkmaya başlar. 6. neslin tasarım çalışmaları 2009 yılında başlar. Model 2007'de tanıtılan Mercedes-Benz F700 konsept otomobilinden ilham alır. 2014'te ise yeni serinin üretimi başlar ve modeller yine en yeni teknolojileri barındırır. Mercedes şu an 7. nesille beraber otonom sürüş testleri yapıyor. Lüks sınıfın en başarılı otomobilleri olan Mercedes S serisi, 70 yıllık tarihiyle otomotiv sektöründe teknoloji ve güvenlik konusunda öncü olmaya devam ediyor.